Hoş geldiniz. Ben Müftü Çağlayan. Çağlayanlar Tarımsal Sanayi, Hayvancılık, Entegre Enerji Tesis Santrali'ne hoş geldiniz. Burayı babam kurdu. Babam, ben ve yine küçük erkek kardeşimle beraber çalıştırıyoruz. Doğa dostu enerjiyle sürdürülebilir bir ekosistem kurmak istiyoruz. Bunun için tesisler kurduk. En önemlisi de VCS standartına, berrak karbon standartına uygun bir tesisimiz var. Doğadaki karbonu bertaraf ederekten enerji ürettiğimiz tarımsal bir ekosistemi kurduk. Şimdi size burayı tanıtacağız. Hoş geldiniz. Bizim kurumumuz 1983 yılında bir un fabrikası olarak başlayan bir işletmemiz var. 2000'li yılların başlarına kadar da un fabrikası olarak devam etti. Daha sonra işimiz geliştiği zaman ikinci bir un fabrikasını kurduk. Yalnız 2015 yılından itibaren buraya bir tarımsal bir ekosistem kurma kararı aldık. Tabii burası bizimki bir sanayi tesisiydi. Bu kuracağımız tarımsal ekosistem ise bir yatırım gibi düşündük. Kendimiz dedik ki burası bizim kendi toprağımız, kendi yöremiz. Türkiye'de sürdürülebilir bir tarıma ihtiyaç var. Bu en iyi şekilde nasıl yapılabilir? Tarım ve hayvancılığı iç içe geçirerekten sürdürülebilir bir tarım yapma amacıyla 2015 yılında hem hayvancılığa hem yem fabrikasına hem arkasından biyogaz tesisine bu yaptığımız yatırımların tamamını planlayaraktan aslında asıl başlangıcı 2011 ama 2015'te işte kazmayı vurduk ve 10 sene yakındır bu projeyi gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Çiftliğimizde bizim tamamen potansiyelimizde, işletmelerimizde bizden maaşlı olarak, kadro olarak 300'e yakın insan çalışıyor. Ama taşeron olarak da belki 800-900 kişi var. Toplamda 1200 kişi buradaki ekosisteme üzerine çalışma kaydediyor. Bu arazideki çalışan ve taşeron olarak bu ham maddeleri işletmemize taşıyan toplam kişi sayısı 1000'den fazladır toplamda. Az önce de söylediğim gibi ekonomik olarak biz aslında sanayici bir aileyiz. Sanayi yatırımları olan bir firmayız. Ama dünyada ve Türkiye'de ve kendi bölgemizde sürdürülebilir tarımsal bir ekosistemin ihtiyacı olduğunu, bunu gerçekleştirebileceğini, bir şekilde bu topraklardan kazandığımız parayı da yine kendi bölgemize faydası olacak, dünyaya da faydası olacak, ülkemize de faydası olacak tarımsal bir ekosistem, bir proje kuraraktan gerçekleştirmek istedik. Yani yatırımcı zihniyetiyle kendimiz cebimizdeki parayla geldik, bu işletmeleri kurduk. Gıda bizim temel sektörümüz. Babam sağ olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. 1983 yılından beri gıda ile alakalı işte tabii ki bizim buralar biraz daha küçük şehirler. Tarım ve hayvancılık faaliyetinin yüksek olduğu, sanayinin düşük olduğu bir bölge. İnsanımızın %70, %80'inin tarım ve hayvancılıkla geçindiği için biz de tarıma dayalı sanayi yaptığımız için zaten gıda ile alakalı iç içeydik. Tabii dikey entegre olaraktan, yatay entegre olaraktan işi daha da geliştirdik burada. Yine kendi bölgemizin ham maddesini işlemek üzerine 2 tane un fabrikası, yine kendi bölgemizin ham maddesini işleyerekten bir yem fabrikası, hayvan yemi üretmek üzere bir tesis kurduk. Bu ham maddeleri topraktan gelir. Bizim işletmenin sistemi şöyle önce kendi içerisinde bir dikey entegrasyon var. Topraktan yetişen buğday ve arpa çiftliğimize, tesisimize gelir. Önce buğdayı işleriz. Buğday işledikten sonra unu satarız. Kalan artık maddelerini, kepek ve bongalite gibi malzemelerini yem fabrikasına değerlendiririz. Yine kendi bölgemizde yetişen mısır, buğday, arpa, yemlik buğday, ay çekirdeğinin yağsı alındıktan sonra ay çekirdeği küspesini kendi yem fabrikamızdan çıkan kepekle birleştirerek kendi hayvanlarımızı ve piyasadaki hayvanları beslemek üzere bir yem fabrikamız var. Yem üretimi yaparız. Akabinde bu ürettiğimiz yemi kendi un fabrikamızdan çıkan kepeğe yem yaptık. Ürettiğimiz yemi yine kendi hayvanlarımıza yediriyoruz. Orada yemi ete çeviriyoruz. Ete çevirdikten sonra da eti de yine sattığımız sucuk üretimi gibi ya da perakende et satımı gibi sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Bu arada tabii daha da entegrasyon yaptık. Bu kendi hayvanımızı üretirken, eti üretirken hayvana yedirdiğimiz yemin bir dışkısı var, hayvan dışkısı olaraktan. Bunu da çevreye faydası olması adına hem doğadaki karbon
hayvanlardan çıkan gübrenin doğaya karbon salımını engellemek amacıyla hem de bunu enerjiye çevirerekten yine bölgeye bir elektrik üretimi sağlama amacıyla buraya bir biyogaz, yani hayvan gübresinden biyometanizasyon yoluyla biyogaz üretimi yolunu tercih ettik. Bunu seçmemizde iki sebep var. Bir, enerji üretimi. İki, fermente edilmiş gübre üretimi. Bu ürettiğimiz enerjiyi yine kendi tesisimizin, sanayimizin tüketiminde kullanıyoruz. Aynı şekilde ürettiğimiz gübreyi de yine kendi topraklarımıza ektiğimiz, diktiğimiz bu yöredeki topraklarımızı topraktaki organik madde miktarını artırmak amacıyla toprağı zenginleştirmek için kullanıyoruz. Hayvanın dışkısını direkt kullansak bu o kadar verimli değil. Bunun iki sebebi var. Birincisi karbon salınımını yüksek oluyor. Biz o karbonu CH4 olaraktan metan gazının içerisinde burada bertaraf ediyoruz. Bu karbon salınımını engelliyoruz. Onu enerjiye çeviriyoruz. İkinci yolumuz, çıkan gübreyi de gübrenin içerisindeki organik maddeleri de tekrar toprağa vererekten topraktaki organik madde miktarını artırıyoruz. Bu şekilde de topraklarımız çok daha verimli, çok daha iyi bir şekilde ektiğimiz tohumları besleyebiliyor. Dedemizin mezarı burada. Ailecek buralıyız. Bu topraklarda büyüdük. Dedemiz de, onun dedesi de buranın insanı olduğu için ve sanayimiz de burada olduğu için birinci sebep bu. İkincisi de biz zaten bu topraktan, iki insanlardan, bu bölgeden kazanç sağladığımız için tekrar buradan kazandığımızı buraya yatıralım maksadıyla o yüzden burayı seçtik. Burayı seçmenin avantajı, seçtikten sonra da burada bir yatırım dedikten sonra da bu bölgede bu tarımsal bir ekosistem açığını gördüğümüz için bu konuda da faydalı işler yapabileceğimizi düşündüğümüz için burada. Belki Adana, yani toprağın daha güçlü, daha iyi olduğu yörede yapsak bu kadar verimli sağlayamazdık. Çünkü bizim toprağımız fakir, organik madde miktarı açısından fakir. Bu biyogaz tesisimizden çıkan gübreyle de o toprağı tekrar besleyebiliyoruz. Bundan da üretim şeyini artırabiliyoruz. Üretim miktarını artırabiliyoruz. Kalitesini de artırabiliyoruz. Ben 35 senedir bu topraklarda yaşıyorum. Ve çocukluğumdaki iklim şartlarıyla şu andaki iklim şartlarının çok farklı olduğunu görebiliriz. Normalde yılbaşında her yer bizim bu kar olur. Aşırı şekilde soğuk olur. Ama bugün mesela ocağın 5'i güneş var. Yerde bir damla kar yok. Karın dışında yağmur damlası bile yok. Bu da gitgide kuraklığın daha çok geldiğini bizde bir şekilde insan içten korkutuyor. Bugün böyle bir bakıyoruz 4. ayda hava çok soğuk oluyor. Yaz ayı çok geç geliyor. Birdenbire hem yaz geç geliyor, Ağustoslarda da aşırı sıcaklıklar var. Kuraklık oluyor. Yani normalde daha dengeli, kışın soğuk, yazın sıcak olurken kışın yeterince soğuk olmuyor, yazın da aşırı sıcak oluyor. Bu da insanları korkutuyor. Önceden gördüğümüz çeşmeler var, buradaki nehirler var. Ben çocukken suyun şırıl şırıl aktığı nehirlerde, gelelerde şimdi bakıyorum ki kış aylarında bile su yok. Bu da iklim değişikliğinin, kuraklığın bize ayak sesleri gibi geliyor. Bunu hissediyoruz kendimiz. Tarımsal faaliyetlerimizi tamamıyla etkiliyor. Tamamen başka bir dünya olarak bakıyoruz. Önceden yapılan tarım yoluyla şu anki tarım tamamen yeni kurak iklime göre kendimizi adapte etmeye çalıştığımız bir sistem var. Önceden çok rahatlıkla Eylül ayında, Ekim ayında ekilen tohumlar Kasım aylarına, Aralık aylarına geldi. Yağmurun ne zaman yağacağı, toprağın ne zaman verileceğini bilemediğimiz için ve yazın da aşırı kurak olduğu için bazen riske girmeyip çiftçilerimiz buğday ekmekten korkup yeşil bitki olarak bunu biçiyor. Yani önceden ekilebilen, rahatlıkla biçilebilen buğday şu an bazen biçiliyor, biçilmediği zaman da yeşil bitki olarak da hayvan yemine çevriliyor çaresizlikten. İklim değişikliği bu konuda insanlara çok zarar verdi. Çok da zor oluyor. Tamamıyla biz bu tesisi kurarken hem dünyanın geleceğini de öngörerekten, burada bizim tarımsal Ar-Ge ekibimiz var, hayvansal Ar-Ge ekibimiz var, biyogaz üretiminde bir Ar-Ge ekibimiz var, mühendis arkadaşlarımız var. Yine üniversitede işbirliği açısından projelerde fikir birliği yaptığımız insanlar var. Burada bizim şeyimiz zaten iklim değişecek. Bu zor şartlarda nasıl çiftliği ya da projeyi daha ayakta tutarız? Biz yaparız, başkası yapamayınca işletmeye menfaati olacak işler olarak bir sınıflandırma yaptık.
En önemlisi topraktaki organik madde miktarı çok düşüyor. Bu biyogaz üretimimizden toprağı çok zenginleştiriyoruz. Verimi belki 2 kat, 3 kat artırdığı zamanla oluyor. 200-250 kilo aldığımız yerlerden 700 kilo mahsul alıyoruz. Bu arpa gibi bir mahsulü 200 kilo, 250 kilo çıkarken 700-750 kilo gibi bir verim veriyor. Bu da ne? İklim değişikliğinden dolayı kuraklığın zarar verici tohumları şimdi daha da zenginleştirmiş oluyoruz. Buna da bir çaba gerçekte yapıyor. Artı tabii hayvanların da ister istemez doğaya saldığı bir karbon var. O gübreyi hayvan kendisi gübresal, doğaya karbon salınımı düşük ama hayvanın dışkısı olan gübrenin doğaya karbon salınımı çok fazla. Bunu da engel olmak için mümkün olduğunca doğada hayvan dışkısını bırakmıyoruz. Hızlı bir şekilde toparlayıp biyogaz tesisinde bunu biz karbonunu kendimiz içerisinden sömürüyoruz. Kendi salınımını kapalı alanda yapıyoruz ve o gazı muhafaza ediyoruz. O gazla da elektrik üretimi yapıyoruz. Zaten şu an dünyanın birinci konusu iklim temelli metotlar. Yeşil enerjiye geçiş, karbon salınımı, iklim dostu olmamız gerektiğini zaten biz yaşayaraktan bunu hissediyoruz. Yani bundan 20 sene önce, 30 sene önce yaşamış ya da vefat etmiş birisi şu anki durumu görse kuraklık bu nasıl düzen diye sorar. Çünkü o zamanlarda 3 metre, 4 metre kar olduğu zamanlara göre şimdi 30-35 senedir gitgide dünya iklimler değişiyor. Bu da şöyle düşünmek lazım. Bu dünya ben yaşarım, ölürüm, giderim gibi değil. Bize devredilen dünyayı yine gelecek nesillere aktarmak, sağlıklı bir şekilde aktarmak lazım. O yüzden de zaten iklimi dostu hareketlerde bulunmamız gerektiğini fiziken hissediyoruz. Tabii yine toplumda bunu bilinçlendirecek yazılar, makaleler, haberler, kamuoyunda böyle bir bilgi var. Bu da tabii bizim düşüncelerimizi desteklediği için iklim dostu yöntem uygulamak ben zorundayız diye düşünüyorum. Bunu bir gönüllü bir volunteer bir çaba değil. Herkesin üstünden bu konuda bir vazife çıktığını düşünüyoruz. Zaten bu projeyi kurmamızdaki amaçlardan bir tanesi de bu. İklim dostu bir ürün üretimi. Kimyasallıktan ya da karbon yoğun işlerden çıkıp daha organik, daha verimli, daha yeşil enerjiye dönük işler yapmak bizim birinci tercihimiz oldu. Şöyle çok zorlukları var iklim dostu çalışmanın. Bir defa maliyetiniz her zaman daha yüksek oluyor. Hayvanların gübresini altından almak birincisi. Hayvan verimini %30, %40 düşürüyor. Çünkü altındaki gübrenin üstüne hayvan yattığı zaman daha rahat hareket ediyor. Daha büyük gelişim sağlıyor. Bu bir konu. İkinci konu bir yatırım yapmanız gerekiyor. Normalde hiçbir yatırım yapmadan bizim burada bir kömür ocağıyla ya da fuel oil ocağıyla yapılabilecek işleri biz kendimiz burada hayvanın gübresinden biyogaz üretip oradan elektrik sağlıyoruz. Bu tabii bir yatırım gerektiriyor başta. Uzun vadede sanki karlı bir gözükse ama baştan bir fedakarlık yapmak gerekiyor. Bir karlı yatırım gerektiriyor. Bir zorluğu var. Üçüncü konu bizim bazı değerlerimiz var. İşte çevreye zarar vermeyeyim, vermeyeyim. Buna rağmen bizi burada tenkit eden gerek var mı? Sen mi kurtaracaksın dünyayı gibi şeyler var. Ama tabii biz onları biraz daha göz ardı ediyoruz. Yani eninde sonunda bunun ülke için ya dünya için bize de menfaati olacağını düşündüğümüz için böyle yollar izledik. Tabii bunu yaparken iki sebebimiz var. Bir, çevreci olması. İkinci de aslında doğa kendi kendini besleyen bir döngüye sahip. Nasıl doğada bir su dengesi varsa, azot dengesi varsa karbonda da bir denge var. Aslında yapılan yanlış şu, bizim işimiz tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu için doğadan aldığımız karbonu, karbonhidratların içerisinde bulunan karbonu tekrar toprağa vermemiz gerekiyor. Bu da toprağı tekrar zenginleştiriyor. Tamamen topraktan buğday, arpayı alayım, gıdasal olarak tüketeyim dersen topraktaki organik madde miktarı düşüyor. Bunu da telafi etmek için çiftçilerimiz genelde kimyasal gübre kullanıyor. Halbuki topraktan aldığımız gıdayı tekrar hayvana yedirdikten sonra tekrar onun gübresini toprağa verdiğimiz zaman oradan aldığımız karbonu tekrar toprağa vereceğiz ve toprağı daha da zenginleştireceğiz. Kısa vadede çok zor, zahmetli gibi gözükse de uzun vadede çiftçiye hem doğaya faydası var hem de üretime faydası var. Dolayısıyla maddi faydası da var. Yani asıl özellikle gübreyi tekrar toprağa verip o organik maddeden verim almak kimyasal gübreden hem daha
maliyeti ucuz, hem daha verimli, uzun vadede de toprağı zenginleştiren bir şey. Basit bir örnek söyleyeyim. Hayvanın gübresini toprağa attığımız zaman toprağa bir ihtiyacını görüyoruz. Şöyle düşünün. Bir C vitamini hap olarak vücuda atmak var. Bir de portakal yiyip atmak var. Belki organik madde olarak portakal yiyip yemek gibi oluyor. Kimyasal gübre gibi, hap gibi olmuyor ama yan etkisi yok. Hatta toprağı da zenginleştiriyor ve güzelleştiriyor. Bu toprağın da kendine ait bir döngüsü var. Bunu da bozmamış oluyorsun. Düzen bozulmadığı için dünyaya da ileride bu iklim değişikliği gibi ya da kuraklık gibi ya da erozyon gibi etkileri çok hızlı şekilde muhafaza ediyor. Yaşadığımız başka bir şey daha var. Kimyasal gübre aşırı atıldığı için topraklarımızda erozyon şansı daha yüksek. Toprak kireç taşı gibi oluyor. Halbuki organik gübreyi tekrar toprağa attığımız zaman toprak sürekli nemli kalıyor. Erozyon da bayağı düşüyor. Yani toprağın taşınma şansı da çok azalıyor. İnşallah daha başka bu konuyla alakalı yine doğa dostu projelerimiz var. Şu an elektriğimizi tamamen gübreden ve tarımsal atıklardan üretiyoruz. Güneşten üretiyoruz. Bu 10 yıl sonra içerisinde yine biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan biri yeşil enerjiyi tekrar nasıl kullanabilir? Yeşil enerji dediğimiz güneş ve rüzgar sürekli üretimi yapılan bir şey değil. Bu güneş gündüz var, rüzgar bazen var, bazen yok. Ama insanların enerji ihtiyacı 24 saat. Doğada da şunu görüyoruz. Bu enerjiyi depolayalım. Nasıl depolayalım? Bataryayla depolayalım. Bu geçici bir rahatlama sağlayacak. Aynı kömürdeki gibi, dizeldeki gibi insana bir rahatlama sağlayacak ama bu 10 yıl sonra doğada da biz yine bu lityum, iyon, batarya çöplüğü doğada bir oluşacak ve bu yine insanlığın bugün karbon nasıl tehdit ediyorsa o zaman da onları konuşacağız. Biz de bu konuda 10 yıl içerisinde buraya hidrojen üretim tesisi gibi bir şey düşünüyoruz. Hidrojen biliyorsun sudan hidrojen ve oksijen ayırdıktan sonra yapılan bir şey. Biz burada ürettiğimiz yeşil enerjiyi aynı zamanda enerjiyi depolamak adına hidrojen üretim tesisi, hidrojen depolama şey yapıyoruz. Hem artı o kadar toprağımız verimli ve gelişme sağlıyor ki verimimiz çok artacak. İhtiyacımızdan fazla ürettiğimiz ürünü de toprağa tekrar ekeceğiz. Enerji bitkileriyle bununla tekrar hidrojen üreteceğiz. Yine doğa dostu, çevre dostu bir bataryalama teknolojisi. Şu an enerji kaynağında problem var. İlerleyen zamanlarda da depolama kaynağında problem var. O zaman da inşallah hidrojen ünitesi kuraraktan tesisimizi böyle aktif ve doğa dostu bir çalışmayla büyüteceğiz, geliştireceğiz diye düşünüyorum.